Talha Bey programa bir de misafir getirmiş. Bu Osmanlı'nın son döneminde özellikle İngiliz casuslar, casusluk şebekeleri Yemen'e sızarken bazı meslek kisveleri altında giriyorlar. Yemen'e çok sık giden biri olarak Yemen bu kalemunları da çok seven bir insan. Yemen bu kalemunu özel bir cins, boynuzlu bir cinstir ve sadece dünya üzerinde Yemen'in Sabır Dağı'nda yaşayan bir cinstir. Türkiye'de galiba ilk Yemen bu kalemunu üreten kişi ben olmuşum. Yani istatistiklerden onu gördüm. Gece saat 3.30'da çektiğim fotoğraf bu benim. Almak ister misiniz elinize? Deneyeyim ama yani inşallah hayvancağızı bir zarar vermem. Peki bir şey söyleyeceğim. Talha Bey, bunu nasıl besliyorsunuz evde? Canlı yem yedirmeniz lazım. Canlı böcekler, un kurdu gibi şey. Yani bu kalemun beslemeyi kimseye tavsiye etmiyoruz. Bunlar da bizim çocuklarımız. Bakın bu kalemun ellerinde. Bu Yemen bu kalemunuydu değil mi? Tabii Yemen bakın. Bu orijinal Yemen bu kalemunu. Ve Yemen'de bunlar dağlarda, taşlarda, yani Sabır Dağı diye bir dağ var. Arabistan Yarımadası'nın en yüksek dağıdır orası, Sabır Dağı. Peki nereden geldi evde bu kalemun beslemek? Yani herkesin yapacağı bir mesele değil ya da herkesin ilgi duyacağı bir mesele de değil bu. Yemen'in bu kalemunları meşhur ve Talha Bey programa bir de misafir getirmiş kendisiyle birlikte. Bakalım mı? Olur. Yani programa da biraz magazinsel bir giriş yapmış olduk ama bu kadar konuşulacak şeyin arasında. Yemen çok özel bir ülke. Aslında bir yönüyle tropik de bir ülke. Yemen'in kuşları, bitki örtüsü birçok şeyi özel. Hatta bu kalemuna biraz tarihsel bir kisve katacak olursak, bu Osmanlı'nın son döneminde özellikle İngiliz casuslar, casusluk şebekeleri Yemen'e sızarken bazı meslek kisveleri altında giriyorlar. Biri de ne biliyor musunuz? Botanik ve zooloji uzmanı adı altında giriyorlar. Yani adam giriyor, diyor ki ben diyor sırf Yemen kuşlarını incelemeye geldim diyor. Biri diyor ki ben Yemen'deki diyor botanik bitkileri incelemeye geldim diyor. Mesela Mehmet Niyazi'nin Ah Yemen kitabında çok geçer bu mevzular. Geliyorlar, halbuki sular seller gibi İngiliz casusu bunlar. Orada burada dolaşırken güya ben kuşla böcekle uğraşıyorum derken arka planda Yemen'in işte topografyasını inceliyor, insan yapısını inceliyor, dini durumunu inceliyor, Osmanlı'ya karşı bunları nasıl kışkırtırız, ne yaparız? Ve onun için birkaç yüzyıllık planlar bunlar. Ama tabii ki gerçekten Yemen o yönden de incelenmesi gereken bir ülke ve bu kalemunlarıyla ünlü bir ülke. Ben tabii Yemen'e çok sık giden biri olarak Yemen bu kalemunlarını da çok seven bir insanım. Evimde her zaman bu kalemun bulunur. Ben onlardan bir tanesini aldım, buraya getirdim. Hani madem Yemen'i konuşuyoruz, aramızda böyle bir tane canlı örnek olsun diye. Evet, şimdi biraz sonra onu da alalım aramıza aslında. Almak ister misiniz elinize? Gerçekten tutmak isterseniz. Yani siz aslında biraz çabaladınız bu konuda ama yine de çok emin olamıyorum. Biraz sonra karar vereyim. Yemen'e gidiyorum sık sık dediniz. Şu anki durumu da malum Yemen'in. Son zamanlarda gittiniz mi hiç? Yani son bir yıldır gitmedim. Çünkü sıkıntılar bir hayli artınca mecburen Yemen'deki turizm dosyası da kapanmış oldu. Ama Yemen'e bir turist gözüyle değil, sanki Türkiye'de bir mekana gidiyormuş gibi gitmek lazım. Aslında bunu derken ne demek istediğimi seyircilerimiz programın belki sonunda çok daha iyi anlamış olacaklar. O zaman bu kalemuna geri dönelim. Çünkü Yemen'in şu anki karışıklığın sebeplerine de değineceğiz. Tarih boyunca Osmanlı zamanında da özellikle çıkan Yemen'deki isyanları da konuşacağız. Ve Yemen bugüne, daha doğrusu siyasi yapısı, içerisindeki kaos bugüne nasıl geldi? Bunlara neler sebep oldu? Bunları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama bu kalemun demiştik. Onu... Şimdi Yemen bu kalemunu özel bir cins. Aslında fotoğraflarını arkadaşlar bize hemen getirebilirler. Boynuzlu bir cinstir ve sadece dünya üzerinde Yemen'in Sabır Dağı'nda yaşayan bir cinstir. Mesela şu an ekrana gelen ekranı görüyor musunuz mesela? Evet. Çok enteresan bir şekilde. Bu benim elim ve yumurtadan çıkan Yemen bu kalemununu görüyorsunuz. Bakın küçücük. Türkiye'de galiba ilk Yemen bu kalemunu üreten kişi ben olmuşum. Yani istatistiklerden onu gördüm. Gece saat 3.30'da çektiğim fotoğraf bu benim. Yumurtadan çıkan yavru. Bu kalemunun küçüklüğü mü? Bu kalemunun, bunun değil tabii ki. O bir başka cins Yemen bu kalemunun. Çiftleştiler, yumurtladılar. Hatta yumurtlama sahneleri falan da var. İlerleyen karelerde onları görürüz. Ondan sonra o şekilde. Çok orijinal yani yavrular büyüdü. Diğer karelere de bakalım arkadaşlar. Bakın mesela bunlar yumurtalar. Yani çiftleştiler, sonra dişi yumurtladı ve yumurtladıktan sonra 6 ay boyunca böyle ıslak, nemli talaşların içerisinde beklettik bunları biz. Özel bir kuluçka makinesi var, inkubatör diye. Bunların hepsini evde yapıyorsunuz. Bakın yumurtadan kendisi böyle ellerini açtı çıktı, böyle sanki dua eder gibi. Çok enteresan bir şekilde
Yemen bu kalemunları. Bunları burada görüyoruz. Bu gördüğümüzse evet. Bakın mesela bu dişi bu kalemunun yumurtlama öncesinde almış olduğu renkler. Görebiliyor musunuz? Evet. Yani fevkalade bu şu anlama Aldıkları geliyor. renklere göre mi cinsiyetleri belirleniyor? Şöyle, aldıkları renkler onların o anki ruh haletlerini belli ediyor. Huylarını, sularını. Mesela şu an bu kalemun diyor ki ben artık yumurtlayacağım. Artık benim yavrularım olacak. Onun için teraryumda başka bu kalemun istemiyorum. Olursa zarar veririm diyor mesela. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu. Almak ister misiniz elinize? Deneyeyim ama yani He? inşallah hayvancağızı bir zarar vermem, değil mi? Yok da niye? Dünyanın en munis, aman en yarabbim. canlılarından bir tanesi mesela. Böyle mi Aynen öyle. Bir de bir adabı var galiba bunu adabı var. taşımanın. Bu kalemun Mesela üstten tutamazsınız. Zarar. koluma eğdiğim vakitte aşağı inmeyecek galiba, değil mi? Ya aşağı doğru inmeyi çok sevmez. Siz onu hep çenesinin alttan alacaksınız o şekilde. Evet. Ya bebeğim. Bu şekilde. Resimlerde yumurtlama sahneleri falan da var. Hatta babayla yavrunun sahneleri de var. Bakın bu yumurtlama sahnesi görüyor musunuz? Yani dişi kazıyor ve bütün bir gece Şu bakın. an bu kalemunu veriyoruz ama. Hı hı. Çok enteresan Ama bir hareket hadise. etmiyor şu an. Tabii şu an yani o durumuna göre şu an mutlu. Eğer korkmuş olsaydı kesinlikle şey yapardı. Yani kaçmak isterdi. Şu an mutlu. Rengini de değiştirmiyor bakın. Rengini ya korktuğu zaman değiştirir ya da işte dişiyi cezbetmek için renk değişikliği falan yaparlar. Burada öyle bir durum yok. Benimle ilgilenmedi. Korkmuyor. Çok normal. Şu an. Çünkü korkusu da falan yok. Çünkü bunu biz kendimiz yavrudan beri besliyoruz. Yani 2 santimden beri bizde bu. Peki bir şey söyleyeceğim. Talha Bey bunu nasıl besliyorsunuz evde? Canlı yem yedirmeniz lazım. Canlı böcekler, un kurdu gibi şey. Yani bu kalemun beslemeyi kimseye tavsiye etmiyoruz. Ekran başına söylüyorum. Bu kalemun kolay kolay beslenebilecek bir canlı değil. Her gün canlı böcek bulunamayacağı için çok zor bir şey. Siz evde böcek mi besliyorsunuz? Artık o konulara çok girmeyelim. Eyvah eyvah. Eşiniz bu durumdan memnun mu acaba? Biraz şey mi Biraz hobi? hızlandı bu. Ben de biraz tedirgin Hemen alalım. oldum aslında. Çok. Bunlar Yemen ve Madagaskar cinsi diye kendi işlerine bölümlere ayrılıyorlar. Bu böyle. Bir de babayla yavru bu kalemunun böyle yan yana olduğu bir kare vardı. O da çok güzeldir. Yani ihtişamlı bir erkek. Bunlar da bizim çocuklarımız. Bakın bu kalemun ellerinde. Bu Yemen bu kalemunuydu değil mi? Tabii Yemen bakın. Bu orijinal Yemen bu kalemunu. Benim kızım Şura. Onun elinde görüyorsunuz bakın. Arkadaşıyla beraber bu kalemunları seviyorlar. Ya bu nedir ki? Bu yavru da. Bu küçük. Bak şu boynuzu görüyor musunuz? O az önceki kareye bir daha cesaret geldi galiba. Çocuklar bile eline alıyor deyince. Ya evet çocukları görünce ama biraz hızlanmaya başladı. Yok hiç problem değil. Gel bebeğim. Hadi bakalım. Ya tedirginim çünkü insani reflekslerle tırmanmaya başladı. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Bir stüdyo skandalı. Evet bakın bunlar böyle. Ona zarar vermekten korkuyorum. Gel bakalım. Yani bunların tabii tabiatı bakın işte şu kare çok orijinal Şöyle bir kare. vereyim mi ben tabii. size? Bakın görüyor musunuz karedeki, ekrandaki manzarayı? Bu baba bu kalemun. Onun sırtında, alnında gezen de yavrusu mesela. Orijinal bir Yemen bu kalemun ve Yemen'de bunlar dağlarda, taşlarda yani Sabır Dağı diye bir dağ var. Arabistan Yarımadası'nın en yüksek dağıdır orası Sabır Dağı. Özellikle işte Suudi Arabistan zenginlerinin falan o dağda böyle villaları vardır. Çünkü Arabistan çölünde orası bir yayla havası gibidir. Siz mesela Sabır Dağı'na gideriz biz gruplarla kışır içmeye. Kışır kahve kabuğu, bunları konuşuruz bu akşam. Evet. Biz mesela kışır içerken yanımızdaki ağacın dalında bu kalemun şu gördüğünüz canlı böyle yürüyerek geçer. Elektrik telinden yürüdüğünü görürsünüz. Yani orada her yerde ama tabii her baktığınız yerde bu kalemunu göremezsiniz. Çünkü dünyada kamufle olmayı en iyi bilen canlı. Aslında bence Allah'ın harika bir sanatı. Dünyanın en yavaş canlısı, dünyanın en hızlı diline sahip, dil atarak yemini alıyor. Ondan korktum biraz önce. Yok o acıkmadan ve hareketli bir böcek görmeden o refleksini çalıştırmaz. 2 tane beyni var, gözlerini görüyorsunuz. Biri sağa biri sola bakıyor. Peki nereden geldi evde bu kalemun beslemek? Yani herkesin yapacağı bir mesele değil ya da herkesin ilgi duyacağı bir mesele de değil bu. Annemin yüzünden. Gerçi şu an çok dua ediyor. Allah soğukluk versin, beslemesin böyle şeyleri diye ama tamamen onun yüzünden. Çocukluğumda annem genç kızlık yıllarında Cihangir'de oturuyormuş. Edison'un komşusuymuş. Edison da
iguana besliyormuş. Tabii annem ne bilsin iguana nedir, bukalemun nedir. Benim çocukluğum boyunca hep derdi böyle, Edison komşumuzdu, bukalemun besliyordu. Edison. Demek ki anne babalar çocuklarının yanında ne konuştuklarına çok dikkat etmeleri Tabii, gerekiyor. muhakkak. Benim içime işlemiş. Bukalemun evde beslenir ve çok önemlidir. Edison bile besliyormuş diye böyle. Oradan kalmış. Oradan kaldı ve seviyoruz biz bunu. Benim evime mesela yabancı konuklar geliyor. İnsanlar, misafirlerim. Soruyorlar bunu niye besliyorsun? Ben de anlatıyorum. Yani renk değiştirme üstadı diye. Orijinal bir canlı ve Yemen'e özgü bir canlı. Onun için Yemen'e her gittiğimizde gruplarla denk gelirsek bu kalemunları da konuşuyoruz. Eğer görebilirsek tabii. Evet, şimdi başlayalım, konumuza giriş yapalım. Bu kalemunu da tanıttık ve gerçekten çok tatlı ya. Yani bilemedim, ben hiç tahmin etmiyordum. Siz demiştiniz ya işte tutarsınız vesaire, hiç tutabileceğimi tahmin etmiyorum. Çok da teşekkür ederim. Beni de cesaretlendirdiniz bu konuda.